Çandarlı Halil Paşa, Osmanlı tarihinde önemli bir rol oynamış, hem siyasi hem de askeri alanda büyük etki sahibi olmuştur. Çandarlı Halil Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş döneminde Sultan II. Murad'ın sadrazamlığını yapmış yetenekli bir devlet adamıdır. Ancak Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul'un fethedilmesine sürekli karşı çıkmasıyla bilinmektedir. Nitekim fetihten sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından idam edilmiştir. II. Murat, tahttan feragat edip oğlu II. Mehmet'i yani Fatih Sultan Mehmet'i 12 yaşındayken tahta geçirmiştir. Ancak Çandarlı Halil Paşa, çocuk yaşta bir padişahın koskoca bir devleti idare edemeyeceğini düşünerek buna karşı çıkmıştır. Ona göre Haçlı tehlikesi yüzünden Osmanlı Devleti tehlike altındaydı ve II. Mehmet tahta geçirilmemeliydi. Çandarlı Halil Paşa, Osmanlı İmparatorluğu içerisinde oldukça etkili bir kişilikti. Özellikle Yeniçeriler üzerindeki nüfusu fazlaydı. II. Mehmet'in tahta geçmesinin ardından Edirne'de basit gerekçelerle tarihe Buçuktepe vakası olarak geçen Yeniçeri isyanının tertipleyicisi olduğu düşünülen bir isyan çıkmıştır. Ancak II. Murad'ın tekrar tahta geçmesinin ardından bu isyan bastırılmış ve Haçlı tehlikesi savuşturulmuştur. Ancak Çandarlı Halil Paşa, II. Murad'ın ölümünün ardından işler zorlaşmıştır. Tahta yeni çıkan genç padişah, Fatih Sultan Mehmet'in onu sevmediğini ve sonunu getireceğini tahmin etmiştir. Ancak Fatih Sultan Mehmet, onu idam etmek yerine sadrazamlık görevine devam ettirmiştir. Fatih Sultan Mehmet de kendisinden haz etmemesine rağmen Çandarlı Halil Paşa'yı idam etmesinin ülkeyi oldukça karıştıracağını biliyordu. Yeni tahta çıkmışken bunun hiç iyi bir hamle olmayacağını bilecek kudretteydi. Ayrıca dere geçilirken at değiştirilmezdi. Ayrıca Çandarlı Halil Paşa babasının en iyi sadrazamıydı. 10 yılı aşkın devlet tecrübesi olan Çandarlı Halil Paşa'nın görüşleri ve devlet içerisindeki etkinliği Fatih Sultan Mehmet için önemliydi. Bu sebepten Fatih Sultan Mehmet tahta çıkar çıkmaz Çandarlı Halil Paşa'yı idam etmek yerine sadrazamlık görevine devam ettirmiştir. Çandarlı Halil Paşa İstanbul'un fethine sürekli muhalefet etmiştir. Ona göre Bizans devam etmeli ve İstanbul fethedilmemelidir. Çünkü İstanbul'un fethi batılı ülkelerin tepkisini çekecek ve büyük bir Haçlı ordusu Osmanlı Devleti'ni tehlikeye atacaktır. Ancak Fatih Sultan Mehmet karar vermiş ve İstanbul fethedilmiştir. Çandarlı Halil Paşa'nın idamı Osmanlı İmparatorluğu'nda Türk soylu devlet adamlarının etkinliğinin azaldığı bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilir. Onun ölümünden sonra devlet yönetiminde devşirme sadrazamların daha fazla yer almasıyla Osmanlı'nın yönetim yapısı değişmiştir. İlkokul tarih kitaplarından itibaren tarihimizle ilgili bize öğretilen Çandarlı Halil Paşa'nın Bizans'tan rüşvet aldığı ve Bizans ile olan ticari ilişkilerinin devam etmesi gerekçesiyle Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesine sürekli karşı çıktığıdır. Bu sebeplerden Bizans'ın devamlılığını istediği öne sürülmektedir. Ancak Çandarlı Halil Paşa, Bizans'tan altın almasına gerek olmayacak derecede varlıklıydı. Çandarlı Halil Paşa belki o dönem Osmanlı İmparatorluğundan bile zengin bir serveti bulunmaktaydı. Hatta devlete borç bile verirdi. Bu nedenle bugün çoğu tarihçiye göre Çandarlı Halil Paşa'nın Bizans'tan rüşvet aldığı hususu yalandır. Peki ama Çandarlı Halil Paşa neden İstanbul'un fethedilmesinin ve Bizans'ın sona ermesini istemiyordu? Çandarlı, Bizans'ın sona ermesinin Avrupa ülkelerinin tepkisini çekecek ve Osmanlı üzerine büyük bir sefer düzenleyeceklerini bahane ederek İstanbul'un fethine karşı çıkmıştı. Bir bakıma haklı sayılırdı, ancak Çandarlı Halil Paşa, Bizans'ın fethedilmesinin istememesinin asıl nedeninin bu fethin gerçekleşmesi halinde kendi sonunu getireceğini tahmin etmesiydi. Nitekim haklı da çıkmıştır. Genel olarak bakıldığında Çandarlı Halil Paşa'nın İstanbul'un fethine karşı çıkmasının altında yatan nedenler arasında kendi gücünün ve etkinliğinin kırılacağından duyduğu endişe ön plana çıkar. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetme kararı Osmanlı İmparatorluğu'nun geleceğini şekillendiren önemli bir dönüm noktası olmuştur. Çandarlı Halil Paşa'nın idamı Osmanlı tarihinde önemli bir olaydır ve Türk soylu devlet adamlarının etkinliğinin azaldığı bir dönemin başlangıcını simgeler. Ancak onun ölümünden sonra bile onun etkileri ve mirası Osmanlı İmparatorluğu'nun geleceğini etkilemeye devam etmiştir. Bu noktada Çandarlı Halil Paşa'nın yaşamı ve ölümü
Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihindeki önemli bir dönemi ve bu dönemin etkilerini anlamak için önemli bir kaynaktır. Genel olarak Halil Paşa'nın Bizans'ın fethedilmesine muhalefet etmesinde Bizans'tan rüşvet alması ya da devlete hainlik yapması değil de yapılacak fetih sonrasında kendi gücünün ve etkinliğinin kırılacağından korktuğu için İstanbul'un fethine karşı çıktığı söylenebilir. Ancak Fatih Sultan Mehmet'in ölümünün ardından tahta çıkan oğlu II. Beyazıt, Çandarlı Halil Paşa'ya iade-i itibarda bulunmuş, el konulan mallarını ve arazilerini ailesine geri vermiştir. Hatta II. Beyazıt Çandarlı Halil Paşa için şehit olarak söylenmesini de sağlamıştır. Bunun altında yatan sebeplerden biri de padişah II. Beyazıt'ın babası Fatih Sultan Mehmet'ten aslında pek haz etmemesi ve sevmemesi olarak gösterilebilir. 1 Haziran 1453 günü Edirne'de idam edilen Çandarlı Halil Paşa'nın mezarı İznik'te bulunmaktadır.